Evet. Ses ver. Ses. 1, 2, 3. Arkadaşlar. Şu anda neredesin Nergis? InCity projesindeyiz. Folkart projelerinden Bornova'da olan InCity projesini bugün geziyoruz. Özellikle bu saati bekledik. Neden? Neden? İzmir'de gün batımı çok güzel. Bayağı yüksek katta olduğu için yukarıları aydınlık. Biraz geç saate kalmamızın sebebi gün batımını yakalamamız. Biraz da ben trafiğe kaldım. Ben anca inşaattan geldim. Bu arada neredeyiz şu anda bölge olarak İzmir'de? Bornova'dayız. Hemen arkamız sanayi metro. Adliyeye yakınız. Benim kaldığım yerin yakınlarındayız şu an Evet, hemen. Mistral'e yakınız, Ege Perle'ye yakınız. Folkart kuleleri daha çok bilirler. Kulelere yakınız. Girişi falan çok güzel bu arada. Buradan da kapalı otopark girişi buradan. Aynı zamanda kartlı sistemle direkt arka kapıdan giriş de var. Giriş yapabiliyoruz. Harika. Şimdi resepsiyona gireceğiz. Ardından da kaçıncı kata çıkacağız Nergis? Tam Folkart yazısının altındayız. En tepeye. En tepedeyiz. Evet arkadaşlar şu an resepsiyondan girdik. Burası ortak alanlar. Büyük bir proje ya. 700 daire var burada. 8 bloktan oluşuyor. 700 daire. Evet. Önden küçük görünüyor, arkadan kocaman bir Aynen alan öyle var. ve içinde ayrı bir yaşam alanı var aslında. %72 yeşillik kapsıyor. Farklı bir proje. Biz şuraya mı gidiyoruz? Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz Yiğit'le Tam karşının en üstüne gidiyoruz. ortalama değil her zaman en üstte. Ya Nergis çok teşekkür ederiz. Şu an ben gerçekten çok heyecanlıyım. Folkart'ın tam altı. Evet, tam yazıyı göreceğiz hemen orada. 8 blok var toplamda. Sağlı sollu bloklar 8 katlı. Kuleler 28 katlı. Wow. Bunlar daireler, normal daireler. Daireler 1+0'dan 4+1'e kadar birçok daire seçeneği mevcut. Buyurun telefon, cep telefonu. Daireye çıkacağız. Ya arkadaşlar ya şuradaki sileceği görüyor musunuz ya? Çok özür diliyorum. Gözünüze batıyor olabilir. Burada bir tane ortak havuzumuz var galiba. Evet, açık havuz, kapalı havuz. Kapalı havuz yaz dönemi sağ ve sol yandan ve tepeden açılıyor. Onun dışında aynı ortamda spor salonu, eğlence odası, kütüphane. Hepsi D bloğun orada bu arada. Gezeceğimiz dairenin bloğunda. Ama önce daireye çıkalım. Saatimiz kaçmadan sonra onlara ineriz. Saat şu an 8.30 oluyor. Tam şu an gün batımı saatindeyiz. Koşabiliyor musun? Evet. Ben bugün biraz sportifim arkadaşlar. Telefon çaldı arkadaşlar. Sağdan. Sağdan giriyoruz. Şey oluyor. Çektik zannediyoruz, birkaç defa mesela atlamışız falan. Öyle aksilikler oluyor. Her şey istediğin gibi olmuyor bazen. Ortak alanların girişi burada. Rezidansımızın girişi. Evet. Asansörle çıkacağız herhalde. Değil mi? Doğru. Otoparktan normalde direkt çıkış var. Toplam 3 asansör mevcut. Buyurun. Teşekkürler. Yürümemize gerek yok yani merdivenleri. Evet. Sağ taraftan aldım. Sileceğim, görünmesin. Evet, heyecanlı mıyız? Sen zaten hep gördüğün için Benim hep geldiğim yerler öyle de keyifliyim. İlk olduğu için Sizinle heyecanlıyım ben. gezeceğimiz için heyecanlıyım tabii ki. Dünkünden de biraz daha mı iyi hava? Bir tık daha iyi. Evet, 20 kaçıncı kat? Şu an aslında 27. kattayız. Son kat 28. Burası dubleks olduğu için 27'den giriş yapıyoruz. Arkadaşlar 27. kat ve bu katta sadece 2 daire var. Evet, sadece 2 daire var. Büyük detay bu. İşte yukarı çıktıkça kişi sayısı Daire azalıyor. kaç odalı biliyor musun? Sürprizlerle dolu. Very heyecanlı. Heyecanlı mısın? Burası vestiyerimiz. Çift taraflı vestiyer Arkadaşlar hemen karşılıyor bizi. karıştıralım. Portmantomuz. Büyük bir portmanto. Birçok depolama alanı var ama sizi önce normalde en son manzaraya çıkarılır ama saat kaçıyor. Ben de bu arada ilk defa görüyorum arkadaşlar. Benden önce gidiyor. Wow. Şşt. Bayağı başarılı. Yukarıya bakar mısın? Folkart'ın Karşıdan tam altındayız. gördüğümüz yazının altındayız şu an. Vay be. Arkadaşlar her zamanki gibi kaliteden ödün vermiyoruz Nergis sayesinde. Buradayken havadar yerde bilgi vereyim isterseniz. Güneş yok, ben de çıkartayım. Evet, şu an artık keyifli saate geçtik. Akıt bize bilgileri. Burası 6+1 bir daire. Kısmen dubleks, kısmen penthouse olarak geçiyor. Birazdan salona alacağım sizi. En keyifli yer zaten orası. Buradan baktığında Folkart InCity'de 2 tane kule var. A kule ve D kule. A kulenin manzarası da keyifli ama bütün sosyal alanlar D'nin altında olduğu için benim gözümde en keyifli kule burası. Toplam ama 2 büyük kule var. Evet, 28 kat var. Diğer ara bloklar 8 katlı. Bütün İzmir'i görüyoruz yalnız burada. Bütün İzmir'i görüyoruz. Tam karşıda gördüğün Alsancak Limanı. Wow. Kahverengi kule, Ege Perla, konut kısmı. Yanındaki beyaz ofis kısmı. Hemen karşıda gördüğün senin otelin beyaz olan camlının önünde. Evet, orası Mistral konut kule. Camlı olan Mistral'in ofis kulesi. Sahile döndüğünde İskaport var. Devamında Folkart Tower'la devam ediyor.
ediyor. Kule bölgesi hakikaten kulelerden Kule bölgesi burası İzmir'de. Finans evet. bölgesi gibi. Levent ve Maslak gibi. Daha birçok proje var. Özellikle Var. Folkart Tower'ın önüne yapılacak Dönüşümler olan. var. Benim de gördüğüm bir sürü yeni proje var ve büyük rezidansı, kısa yatay rezidanslar da var çok gördüğüm. İş ve ofis. Artık onlar da popüler oldu. İnanılmaz. Tarihi gezelim, çok meraklıyım şu anda. Hadi İnanılmaz güzel burası ya. Arkadaşlar çok güzel. Hava da o kadar güzel ki şu an 30 derece falan. Soğuktaysanız özür diliyorum sizden ama güzel. Burası mutfağımız. Mutfaktan Mutfaktan mı başlayalım? başlayalım, evet. Tamam, hazır buradayken. Ada mutfak şeklinde. ada mutfak, Amerikan. Yine buradan da ikinci bir çıkış var. Tüm odalardan aslında sıra sıra çıkış var Leke ikinci dolaplar. kat hariç. Her şey gizlenmiş arkadaşlar. Burası da buzdolabı bölümü Açabilirsin. olması lazım. Evet. Çift kapak. Gördüğünüz gibi devasa bir buzdolabı var. Burada da diğer çekmece. Şöyle bir detay raf. vereceğim Yiğit. Evet. İzmir'de özellikle bu kuleler bölgesinde birçok projede doğalgaz sistemi kullanılmıyor. Artık VRF ve Fancoil sistem kullanılıyor. Folkart projelerinde hala doğalgaz kullanıyor. Bu da bir çok alıcı müşteri için hala Önemli. keyif verici. Şurada mikrodalga ve fırın var. Yok, ikisi de fırın. Arkadaşlar 2 tane fırın var. Diğer bir buzdolabı. Difriz mi? Hayır, Soğutucu mu? normal buzdolabı. Normal buzdolabı. Gezdiğimiz en lüks dairelerden biri bu arada galiba bizim. Residence olarak öyle olabilir ve Mutfağına bayıldım. şöyle bir detay vereyim. Burada da bir buzdolabı daha var. Arkadaşlar Kapak. soru. Şu ana kadar ne kadar dikkatlisiniz bakalım. Kaç tane buzdolabı var? Ve kaç tane kapak var. Kaç tane kapak var? Bu arada Folkart'ın normal dairelerinin biraz dışında burası. Çünkü özel yapım birçok eklenti var. Yani parkeler, duvar kağıtları, ekstra gardıroplar. Bunların hepsi tamamen ekstra. Arkadaşlar şu an biraz saati tabii Biraz kaçırdık. kaçırdığımız için salon biraz karanlık olabilir. Şu anda evimizin salonundayız. Tavan yüksekliği nasıl? Oha! Kusura bakma, böyle bir tepki vermek zorundayım. Normal. Burası bir amfiteyatro büyüklüğünde. Evin zaten kaçırmadığımız saatinde en keyifli yeri. Burada büyük ihtimal bir iş adamı, aile veya bekar veya bir sanatçı. Bekar için belki biraz büyük olabilir, biraz Ya altı da oda. büyük metrekareler tercih edebilir. Sanatçı olabilir, artist olabilir. Farklı İlham sektörler almak isteyen biri İlham almak olabilir. isteyen biri olabilir. Manzara hakikaten güzel. Fiyatını da en sonda söyle, çok merak ediyorum. Bu arada arkadaşlar fiyatını ben de bilmiyorum bu arada. Direkt daire var, gel. Aynen öyle oldu. Herkes daire var mı? Var, gel. Hem de İzmir'in en yükseği. Şu anda en yükseği falan yani. Konut olarak en yükseklerden Evet, biri bu. doğru. 28. kat. Büyük ihtimal dediğim gibi iyi bir mevkide birisi oturacaktır burada. Kesinlikle. Yani Devam o belki ileride ben olurum. Sen olmasın. Değil mi? Seni İzmir'de bekliyoruz artık. Evet. Şimdi salonun diğer taraflarında gezeyim hızlıca. Burası yemek masası Bu bölümü. arada daire eşyalı satılık. Bu şekilde satılır. Bu şekilde Anahtar satılır. teslim. Evet. Oo, güzel. Yani tüm bu zevkli detaylar alan kişiye Alan ait kişiye ait. olacak. Burada mermer bir yemek masası takımı var. 8 kişilik. Burada bir raf sistemi. Burada taşları bir düzelteyim ben. İçerisi biraz sıcak. TV ünitesi. Nergis? TV ünitesi burasıydı değil mi? Evet. Arkadaşlar böyle daha önce bir TV ünitesi görmedik gördüğünüz gibi. Bu kadar uzun hiç Bu kadar görmedik. uzun görmedik. 7 tane falan televizyon koyup yurt dışındaki kanalları Burhan Altıntop yapıyordu ya. Öyle bir sürü New York Saatler saati. vardı. Evet. Evin geri kalanına devam edelim. Seni takip ediyorum. Tabii ki. Çok güzel arkadaşlar bu daire, inanılmaz. Göstermeden geçmeyeyim. Sürgün Yer kapısı tasarrufu. istiyorum. Yer tasarrufu en önemli detaylardan biri. İyi bir mimari çalışma. Burada Girişte WC var. büyük bir WC, Franke lavabo. Evet. Kalite. Mafya duvar kağıdı var koridor boyunca. Güzel. Çok güzel. En sevilen şeylerden biri boş alanların dolaplarla kullanılması. Birçok depolama alanı var bu Çok evde. beğendim bu arada ben. Aslında anlaşırsak. Ben villa da seviyorum da en çok sevdiğim şeylerden biri residence. Yani kaparayı verirsen neden olmasın? Evet, devam. Devam edelim. Burada bir odayı daha yine giyinme odası tarzı depolama İyi alanı ile kullanmışlar. Arkadaşlar burada bir giyinme odası var. Beyaz dolaplarla. Ve aynı şekilde yine döşenmiş. dışarıya çıkış var burada. Otomatik ışıklı bu arada. Açtığınızda ışık açılıyor. Tabii şu an açık kaldı. Belli bir süre sonra sönüyor diye düşünüyorum. Bu arada buraya gelmişken bir detay vereceğim. Evet, Folkart'ın Manzara. dış cephe ışıklandırması her gün farklı. Düşüyordum. Bir gün pembe, bir gün yeşil, bir gün kırmızı. Ve akşam saatlerinde o kadar keyifli oluyor ki çünkü diğer kulelerin ışıklarını da görüyorsun. Deniz, şehir komple birbirine karışıyor. Şöyle bir gülümseyelim. Buradan bir iki fotoğraf keserim ben. Arkamızda kuleler. Bir de tek al benim şöyle. Evet. Diğer odalar. Giyinme odasını gezdik. Güzel, beğendik. Şimdi ebeveyn Güzel odası. arkadaşlar. Ve ebeveyn odası, Yalnız- master bedroom. Orada giyinme odası var. Burada da depolar var. Oo. Evet, Yani hemen her arkadaşlar yer bu dolap. detayları gösterelim. Böyle bir dairede oturuyorsan zaten fazlaca kıyafetin vardır. Kesinlikle. Çok önemli. Hangi sektörde olursan ol,
giymeyi seviyorsundur. Güzel bir giyme bölümü var ve dolapların içleri de büyük bu arada. Pek Ve açmıyor. onların da güzel seçildiğini düşünüyorum. Çünkü bazen eşyalandırma çok zevkli olmayabiliyor açıkçası. doğru. Güzel dairede de olsa. Bu yatak odasından yine terasa Aynı çıkış var. alana çıkış Manzaraya var. bak ya. Evet, burada uyanıyorsun. Evet. Ya da akşam şöyle yatıyorsun mesela. Karşı kulede de bir arkadaşın olsa ışığı açıp kapatıp anlaşabilirsin. Sen otelde kal, ben buradayım. Şuradan Aynen. ışık Morse açalım. dili. Ve evin master odasının, ana yatak odasının banyosu. Buraya da bakalım isterseniz arkadaşlar. Buyurun. Buyurun. Burada bir duşakabin, klozet ve tezgah. Tezgah. Sen yemek yapacaksın. Lavabomuz var. Yine Franke marka, bunları da görebilirsiniz ve aynalı dolaplar var. Evet, güzel. Harika. Bu Frankish. Nasıl okunuyordu bu ya? Frankische. Evet, Neyse. ben de Her okuyamayabilirim odada onu. yine sizi kontrol edebileceğiniz sistemler var. Bu da VRF klimaların, gömülü klimaların kontrol sistemleri. Giyinme odasını gezmiştik. Koridor çok keyifli görünmüyor mu? Koridor çok güzel. Mimari. Bu saatte. Yukarıya çıkıyorum. Fotoğraflar da çekebilirsin burada. Bilgin olsun. Ben çekebilir miyim? Çekecek insan yok. Arkadaşlar dairemiz bu arada 2 katlı dubleks. Şaşırdık mı? Korkuluklarımız da ilginç. Değişik bir tarz. Daha önce Evet. az gördüğümüz tarzlardan. Rengi de çok Üstü keyifli. ahşap, altı metal. Sade bir şık tasarım olmuş. Burada yine Aşağıda gördüğümüzün aynı Aynısı. tasarım aslında. vallahi her kat için ayrı ayrı depo alanı yapmışlar. Folkart yapı bu konuda başarılı diyebiliriz. Şuradan devam edelim. Yatak odasını sona Kat bırakalım. da büyük. Bu arada o zaman aşağıda da ana yatak odası vardı. Burada da var galiba. Evet, doğru. Yine burada da vitra var, franke var. Aynı kalite burada da devam ediyor. Oda gibi. Çok büyük. Bayağı büyük. Evet. Diğer çekimlerinde çok iki kişi belki gezip de bu kadar sohbet Yok, edebildiğim bir şey var mı? Yok, şu klozet alanına bakar mısın? Yani rahatsın yani diyor. Çalışabilirsin bile bence Ferah, orada. ferah. Evet, çok ferah. Büyük bir banyo. Değil mi arkadaşlar? Daha önce az gördük böyle büyük bir banyo. Burada bir tane yatak odası Çocuk var. odası, genç odası belki. Giyinme Çünkü dolabı. şu kısmı çalışma odası olarak tasarlamışlar ve bu da marjinal aslında. Anne, baba. Ben burada var ya profesör olurdum. Şu manzaraya bak, bak, bak. Gör Allah aşkına ya. Ve şu an ikinci katta olduğumuz için 28'deyiz yani. Görüyor musun? Ben bu katta böyle bir odada yaşasaydım çocukluğumda, yemin ediyorum pilot olurdum. Uçardım ya buradan. Buradan zaten direkt mi Çin'e bir uçardın? gider. Evet ya. Neyse anne baba, yine bu kadarına da şükür. Burada dolap var sanırım ama. Burada. İlginç bir tasarım. Yine alttaki de açık. İlgimizi çekti. Burada da var o zaman. Dörtlü. Wow. Yonca gibi aslında. Bizim eskiden kütüphanelerimiz hantal olurdu. Ve çok yer kaplardı. Modern. Evet, burada da çekmece var. Yani her alanı kullanmışlar aslında. Evet. Şimdi her şey dijital olduğu için artık tabii fazla kalem kitaba gerek yok. Evet. Minik bir oturma odası var. Farklı Oturma da dizayn odası. edilebilir tabii ki. Buraya televizyon gelir, L koltuk En ve azından üst katın da keyfini çıkarmak için. yine manzara var. Harika. Kaç tane oda gezdik? 1, 2. 4 gezdik. 2 daha gezeceğiz. 6 odalı Harika. burası. Bu odada eşya yok şu anda. Burada çalışma odası olur bence. Tek eksik o şu anda değil mi? Evet, çalışma odası. Evet. Masa ve ufak bir kütüphaneyle ev sahibiniz burada ders çalışabilir. Evet. Hazır mısın? Evet. Arkadaşlar, Son odadayız. ana yatak odasını merak ediyorsunuz. Aşağıdaki bir ufağıydı, bu en büyüğü. Evet. Doğru. Gidelim. Girdik, girer girmez banyo bizi karşılıyor. Sağ tarafta banyo var arkadaşlar. Gelin banyodan başlayalım. Burada yine geniş bir banyo var. Aynı model tasarım, renkler de aynı. Ve yatak bölümü, Ve giyinme bölümü. Çok şık hakikaten. Renk uyumunu görüyor musun? Ya aslında farklılık yani uyum burası oluşturmuş. da daha böyle villalardaki Evet. tasarım aslında. Ama buraya da çok yakışmış. Buraya da klima sistemini koymuşlar ki Çünkü giyinirken. en çok bunu aldığımız alanlar burası Giyinirken. aslında. Çok şık arkadaşlar. Diğer giyinme dolaplarından hepsi farklı. Işıklandırma sistemi. Işıklandırma sistemi otomatik. Şu an ben buradayım diye açıldı. Normalde kapağı biraz oynattığınızda açılıyor. Ve hepsinde aynı olması Bak, da çok gördün keyifli mü? değil mi? Yani direkt hazırlanırken çok pratik bir alan. Evet. Tamamen çekmeceler burada yine devam ediyor. Hemen 4, iki 8 başı. adet. Oha! Ve manzaramız yine aynı. İzmir Kule Bölgesi Finans Merkezi diye. Ben buraya finans merkezi derdim aslında biraz. Öyle mi derdin? Evet. Ve yine aynı güzel kule manzarası, İzmir manzarası. Saat geçtikçe daha güzelleşiyor. Ve şu an ay çıktı. Onu görebiliyorlar mı? Görünüyor. Çok Ayda güzel değil mi? görevine başladı. Sabah Burada 6'ya kadar dolunayı orada. hayal edebiliyor musun Yiğit? Evet, inanılmaz. Bak, bina ışıklandırmalarıyla ne kadar şık oluyor. Kesinlikle. Lüks dediğim bu. Şimdi biraz da aşağı inelim, fiyatını merak ediyoruz biz özellikle. Değil mi arkadaşlar? Kapalı havuzda mı konuşsak onları? Hadi gidelim. Kapalı havuzumuz da var. Belki havuza gireriz mi? Ya aslında Gireriz. dün aradığımız havuz Hah. buradaydı. Niye bu sivilce çıktı ya? Evet, nereye gidiyoruz Nergis? Burası spor alanı.
Kapalı havuz. Kapalı havuzumuz var arkadaşlar ve kapalı. Ve kapalı. Pandemiden dolayı kapalı hala. O zaman şey yapalım. Şimdi bahçeye çıkalım. istiyor musunuz? Kütüphane. Yok, bahçeye çıkalım ya. Tamam, bahçeye çıkalım. Şimdi hepimizin merak ettiği konuya giriş yapalım. Bu fiyat nedir? Tatil köyü gibi ya. Sesimdeki huzuru hissediyor musun? Hava güzel. 32 derece falan arkadaşlar, 30 derece. Nem yok, çok az. Açık havuz. Şu an ne kadardı bu evin fiyatı? 5,5 milyon. 5,5 milyon TL. Bence uygun. Ben Hemen de öyle alıyorum. düşünüyorum. Şimdi ne yapacağız? Pazarlık yapacağız mı? Ben yok pazarlık yapmıyorum, daha fazla veriyorum. Arkadaşlar bu evi şu an satışta sanırım Şu an aynı satışta. zamanda. Bu penthouse'u satın almak isterseniz Nergis'le iletişime geçebilirsiniz. Nergis'in mail adresini hem buraya videoya hem de açıklama kısmına koyuyorum. Kendisiyle iletişime geçip ondan bu daireyi size göstermesini talep edebilirsiniz. İzmir'de gezdiğim ilk residence dairesi ve ilk ve en Ama lüksü. devam edecek. Bu arada İzmir'de kalmaya devam ediyoruz. Çeşitli yerleri gezeceğiz. Şu anda planımızda Urla, Çeşme'de villa çekimi yapmak var. Ama biraz da ben şu anda tatil modundayım da. Yani böyle ikisini bir arada yapmaya çalışıyorum. Kuleler daha bitmedi. Kuleler daha bitmedi. Ege Perla. İska'ya gideceğiz. İska. Egeperle'ye gideceğiz. Folkart Çarşı'da bir kahvaltı yapacağız. Aslında manzarada gördüklerimizin hepsini gezeceğiz. Bir de gündüz gözüyle göreceğiz bunları. Evet. Bu arada kanala abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Nergis'i de Instagram'dan takip edebilirsiniz. O şu anda İzmir'in en başarılı iş kadınlarından biri. Gördüğünüz gibi bir kere konuştuk. Hemen bizi 29. kata, 28. kata çıkarma gayretini Teşekkür gösterdi. Biz de hemen geldik çıktık. Biz biliyorsunuz giriyoruz çıkıyoruz hemen. Ne yapalım? Şimdi aslında biraz çarşı turu yapalım istiyorum. Bir şeyler içelim. Oradan sabah tekrar buluşuruz. Okey. Arkadaşlar çarşıda görüşürüz. Böyle de nispet olmaz ki. Az önce gezdiğimiz Folkart. Folkart Institute'nin hemen yanındayız. Folkart Time projesindeyiz. Folkart Time neresi? Hem konut Burası. hem ofis kuleyle birleşen bir proje. Aynı zamanda çarşı alanı var. İstanbul'dakiler bilir. Burası Bomonti'ye benziyor. Bir sürü pub, restoran ve eğlence Kahve, mekanı var. eğlence, Araç aynı trafiği yok. zamanda vale, galeri var, berber, kuaför hizmeti var. Yani aslında her şeyi halledebileceğimiz bir Araç alan. trafiği yok burada. İçeride yok. Yok. Arkadaşlar biz biraz yorulduk. Ya yemek yiyip ya da kahve içmeyi planlıyoruz. Biraz dinleneceğiz. Biraz hava sıcak. Değil mi? Soğuk bir şeyler içelim. Evet, biraz esiyor, şu an tatlı saatler geldi. Çok güzel burası. İzmir'in yeni yüzü olmuş. Ben İzmir hep şey böyle. Ufak tefek apartmanlar. Hani gideceğim Siteler. öyle, Nergis bizi Şu an oyalayacak. bildiğim burada bir şey var. Finans merkezi, iş merkezi, kule Buradaki merkezi var. manzaradan nerede olduğumuzu anlayacaklar aslında. Hatta olduğumuz kuleyi de buradan görebiliyoruz. Arkadaşlar ben şu otelde kalıyorum. Şu arkasındaki otelde kalıyorum bu arada. Biraz önce oradaydık. Yani bu A kule ama aynı site. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Rica Nergis. ederim, ben teşekkür Bize ederim. vakit ayırdın. İyi ki geldin. Daireyi açtım, gezdik. Aklımda şey var, belki İzmir'e gelmemiş arkadaşlarım da bilir. Hani böyle küçük küçük apartmanlar, sade bir yaşam. Şimdi burayı görünce acayip hoşuma gitti. Çok güzel, inanılmaz güzel. Folkart. Folkart. İzmir'e bir marka yapacak. Zaten İzmir'de bir marka olmuş artık. Kesinlikle oldu. Bir numara. Birçok projesi var ve İzmir'e değer kattı. Onun arkasından devam Evet. projeler geliyor. Ahmet buradan sana çok selam söylüyorum. Zekeraköy'de. Ahmet, seni çok seviyorum. Canlı abi. yayında yazan Ahmet. Sen misin? Ahmet la 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 la. Ahmet beni anladı. Ahmet'le biz bugün konuştuk telefonda. Ahmet deyince, Folkart deyince aklıma o geldi. Seni çok seviyorum abi. Evet, kahve içelim. Evet. Arkadaşlar bir sonraki vlog kadar kendinize Hoşçakalın. çok iyi bakın. Kapanışı sen yap hadi benim yerime. Şaka yapıyorum tabii ki de ben Hayır, yapıyorum. ben yapacağım. Arkadaşlar takip etmeyi, beğenmeyi, like atmayı, bizi hatta her yerde paylaşmayı, ne kadar güzel olmuş bu video demeyi unutmayın. Bana Kendinize iyi tutulmasa bakın. düşecekmiş gibi. Evet kapat. Sensiz de gayet ayakta durabiliyorum. İşte bu. Kendinize iyi bakın. Güzel oldu.